Bir sabah uyandığınızı ve her zamanki gibi güne başladığınızı hayal edin. Güneş doğuyor, şehir yavaş yavaş uyanıyor. Ama bu sabah bir şeyler farklı. Kulaklarınızı dolduran o tanıdık şehir uğultusu yerine, kemiklerinize işleyen derin bir sessizlik var. Pencereden dışarı baktığınızda ise, gördüğünüz manzara, aklınızın sınırlarını zorluyor. Yaşadığınız şehir, bildiğiniz ve sevdiğiniz her şeyle birlikte artık yok. Sanki bir gecede, dev bir el tarafından haritadan silinmiş gibi. Geriye sadece enkaz, toz ve unutulmuş anıların hayaletleri kalmış. Bir zamanlar kahkahaların ve hayatın yankılandığı evler, şimdi boş ve sessiz. Çocukların koşuşturduğu, insanların buluştuğu meydanlar, artık ıssız birer anıttan ibaret. Yüzyıllarca dualara ev sahipliği yapmış tapınaklar, tanrıların bile terk ettiği yıkıntılara dönüşmüş. Peki ya insanlar? Komşularınız, arkadaşlarınız, aileniz? 10 binlerce hatta 100 binlerce insan sanki hiç var olmamış gibi buharlaşmış. Her şey, bir medeniyetin tüm birikimi, bir anda ortadan kaybolmuş. Bu bir bilim kurgu filminin başlangıcı değil. Bu, insanlık tarihi boyunca defalarca yaşanmış bir gerçek. Tarihin tozlu sayfaları, savaşların yavaş ve acımasız yıkımının aksine, bir anda yok olan şehirlerin hikayeleriyle dolu. Bu şehirler, ordular tarafından fethedilmedi. Onların kaderi, çok daha ani ve güçlü bir kuvvet tarafından çizildi. Bazıları, yerin sarsılmaz sandığımız kabuğunun şiddetle titremesiyle, depremlerle yutuldu. Binalar kartondan evler gibi yıkıldı, sokaklar yarıldı ve medeniyetler saniyeler içinde toprağın altına gömüldü. Bazıları ise, uykudaki bir devin uyanışıyla yanardağların gazabına uğradı. Gökyüzünü kaplayan küller, ateşe dönen lavlar, tüm bir şehri ve yaşamı bir zaman kapsülüne hapsederek dondurdu. Ve en korkutucu olanları, bazıları ise ardında hiçbir somut kanıt bırakmadan, hala tam olarak açıklanamayan gizemli nedenlerle tarihten silindi. Sanki sakinleri bir gün eşyalarını toplayıp gitmiş ya da daha ürkütücü bir şekilde aniden yok olmuş gibi. Bugün, zamanın unutturmaya çalıştığı bu kayıp medeniyetlerin izini süreceğiz. İnsanlık tarihinin en büyük sır perdelerinden bazılarını aralamak için bir zamanlar hayat dolu olan ama şimdi sadece fısıltıların ve rüzgarın dolaştığı o gizemli şehirlere doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Tarih, milattan sonra 79. Roma İmparatorluğu'nun görkemli topraklarında, İtalya'nın Campania bölgesinde hayat tüm canlılığıyla akıyordu. Napoli Körfezi'nin bereketli kıyılarında, Vezüv Yanardağı'nın gölgesinde zengin bir şehir yükseliyordu. Pompei, o güne kadar Vezüv, eteklerindeki bağları ve verimli topraklarıyla bilinen uysal bir devdi. Şehrin sakinleri her zamanki gibi hareketli pazar yerlerinde, görkemli villalarında ve kalabalık sokaklarında günlük hayatlarına devam ediyorlardı. Ancak o gün doğanın takvimi insanlığınkinden farklı işliyordu. Dağ uyandı. Öğle saatlerinde kulakları sağır eden bir patlamayla Vezüv'ün zirvesi parçalandı. Gökyüzüne kilometrelerce yükselen dev bir duman ve kül bulutu, güneşi karartarak şehri sonsuz bir geceye hapsetti. İlk başta yağan sadece küçük taşlar ve küllerdi. Ancak felaketin en ölümcül darbesi daha gelmemişti. Saatler sonra dağın yamacından aşağı saatte yüzlerce kilometre hızla ilerleyen, sıcaklığı yüzlerce dereceyi bulan zehirli gaz, kül ve volkanik parçacıklardan oluşan ölümcül bir akıntı, yani piroklastik akıntı şehre ulaştı. Bu cehennem dalgası önüne çıkan her şeyi anında yok etti. Kaçmak için artık çok geçti. Binlerce insan son nefeslerini aldıkları o an içinde dona kaldı. Şehir, metrelerce kalınlıktaki volkanik kül ve ponza taşı katmanının altına gömüldü. Pompei, haritadan silindi ve yaklaşık 1700 yıl boyunca unutuldu. Zamanla üzerine yeni topraklar ve bitkiler yerleşti. Varlığı bir efsaneye dönüştü. Ta ki 18. yüzyılda tesadüfen yeniden keşfedilene kadar. Arkeologlar, küllerin altını kazdıklarında inanılmaz bir manzarayla karşılaştılar. Kül tabakası, şehri yok etmekle kalmamış, aynı zamanda onu zamanın yıpratıcı etkisinden koruyan bir mühür görevi görmüştü. Binalar, freskler, mozaikler ve hatta gündelik eşyalar, sanki sahipleri az önce bırakıp gitmiş gibi duruyordu. Bugün Pompei, tarihin en trajik anlarından birini dondurmuş.
eşi benzeri olmayan bir arkeolojik hazine ve Roma yaşamına açılan paha biçilmez bir pencere olarak kabul edilir. Santorini, 1600. Tarihin en büyük volkanik patlamalarından biri. Patlama öylesine büyüktü ki adanın şekli değişti. Dev tsunamiler oluştu. Şehir tamamen gömüldü. Bazı araştırmacılar Atlantis efsanesinin temelinde Akrotirinin bulunduğunu düşünüyor. Mısır, bir zamanlar Akdeniz'in en önemli limanı, ancak şehir aniden sular altında kaldı. 1200 yıl boyunca kayıptı. 2000 yılında denizin altında bulundu. Heykeller, tapınaklar, gemiler, hepsi hala suyun altında duruyor. İnka İmparatorluğu bir gecede yok olmadı. Ancak halk gizemli şekilde şehri terk etti. İspanyollar geldiğinde şehir boştu. Neden terk edildiği hala tam bilinmiyor. Indus Vadisi dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri. Sonra insanlar kayboldu. Sebebi hala tartışılıyor. Kuraklık, iklim değişimi, salgın, savaş, hiçbiri kesin değil. Amerika 1587-117 kişi adaya yerleşti. Yıllar sonra yardım geldiğinde kimse yoktu. Evler boştu, insanlar kaybolmuştu. Geride yalnızca tek kelime vardı, Croatoan. Bu gizem bugün bile çözülemedi. Petra Angkor Nam Madol, Çatalhöyük, Derinkuyu. Bu şehirlerin bazıları savaşlarla, bazıları iklim değişikliğiyle, bazıları ise hala bilinmeyen nedenlerle terk edildi. Tarihin şafağında ilk taşın toprağa konmasıyla bir hikaye başlar. Şehirler tıpkı canlı bir organizma gibi doğar. Önce küçük bir tohum gibi filizlenir, nehir kenarlarında, verimli topraklarda kök salar. Sonra büyür. Sokakları insan sesleriyle, pazar yerleri ticaretin ritmiyle dolar. Duvarları yükselir, sınırları genişler. Her yeni nesil bir önceki tuğlanın üzerine kendi hayallerini, umutlarını ve korkularını ekler ve gelişir. Sanat, bilim ve felsefenin merkezleri haline gelirler. Mermer heykellerde ölümsüzleşen kahramanlar, papirüslere yazılan destanlar, yıldızları gözleyen bilgeler. Medeniyetin ateşi bu şehirlerin kalbinde en parlak şekilde yanar. Ama her yükselişin bir sonu vardır. Savaşlar, doğal afetler, iklimin acımasız değişimi veya bazen sadece zamanın yorgunluğuyla o parlak ateş sönmeye başlar. Ve şehirler yok olur. Ancak bazıları için yok oluş daha derindir. Onlar yalnızca haritalardan değil, İnsanların kolektif hafızasından da tamamen silinir. İsimleri unutulur, dilleri susar, tanrıları terk edilir. Geriye sadece fısıltılar, efsaneler ve arkeologların bir gün çözeceği bir bilmece kalır. Pompei'nin küller altında donmuş anlarından, Heraklion'un sular altındaki sessizliğine, Machu Picchu'nun bulutlar arasındaki yalnızlığına kadar, bu belgeselde keşfettiğimiz her bir kayıp şehir bize evrensel bir gerçeği hatırlatıyor. Hiçbir medeniyet, ne kadar güçlü, ne kadar bilge, ne kadar görkemli olursa olsun sonsuza kadar sürmez. Zaman, en kudretli imparatorlukları bile kuma çeviren nihai güçtür. Bu döngü bizi kaçınılmaz bir soruyla yüzleştirir. Belki de şu anda içinde yaşadığımız, gökdelenleriyle gökyüzüne uzanan, caddeleri ışık nehirleri gibi akan bu modern şehirlerde bir gün, geleceğin arkeologları için gizemli birer kazı alanına dönüşecek.
Onlar, bizim dijital izlerimizi, paslanmış çelik iskeletlerimizi ve plastik kalıntılarımızı incelerken hakkımızda ne düşünecekler? Bizim hikayemizi nasıl anlatacaklar? Bu yolculuk boyunca tanık olduğumuz onca kayıp medeniyet arasında sizce tarihin en gizemli ve en düşündürücü kayıp şehri hangisiydi? Sizi en çok hangisi etkiledi? Düşüncelerinizi ve favori kayıp şehrinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.